İnsan olmamızın olmazsa olmaz kıstası duygulardır. Duygular olmadan ne insani yönlerimiz ortaya çıkar ne de insan olduğumuz belli olur. Bu bağlamda Amerikalı psikolog ve mikro ifadeler uzmanı Paul Ekman, global olarak 6 temel duyguyu tespit ederek her insanın bu 6 duyguyu yaşarken özellikle mikro ifadelerinin hemen hemen aynı olduğunu tespit etmiş. Bunlar sırasıyla mutluluk, üzüntü, korku, öfke, tiksinti ve şaşkınlık. Diğer duyguların ki bunlar da şu şekilde sıralanabilir: heyecan, endişe, suçluluk, utanç, gurur, kıskançlık, iğrenme, nefret, hayranlık, merak, yalnızlık, rahatlama, sıkıntı, umut, çaresizlik, minnettarlık, aşk, arzu, huzur, özlem ve inanç. Bunların ise kültüre, inanca, eğitime, içinde yaşanan sosyolojik çevreye ve bireysel deneyimlere göre değişiklik gösterdiğini tespit etmiş. Benim bu bölümde anlatmak istediğim konu duygular ve bu duyguların bizlerde oluşturduğu davranışlar ya da ruhsal yönden algılanan hisler değil. Yapmak istediğim bu duyguları daha iyi anlayabilmemiz ve hissedilen duyguya doğru anlamı verebilmemiz için okuyabileceğimiz kurgusal kitaplar hakkında olacak. Hazırsanız başlıyorum. Detaya girmeden önce kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmamanızı rica ediyorum. Ve eğer paylaşımlarımı beğendiyseniz ana sayfada bulunan linke tıklayarak bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Önce temel duygularla başlayalım. İlk duygumuz tüm insanlığın yegane gayesi, her fırsatta ve zamanda ulaşmaya arzuladığı mutluluk. Mutlu olmayı herkes ister. Hepimizin şu hayattaki nihai hedefi de mutlu bir yaşam sürmek değil mi zaten? Bu duyguya en iyi gelecek kitap sanırım Pollyanna olacaktır. Acı tatlı her durumda kendi iç dinamiğini mutlu olmaya ayarlayan bu küçük kızın hikayesi eminim büyük küçük herkesin ilgisini çekecektir. Bildiğiniz gibi her ne kadar Pollyanna bir kitap karakteri olsa da günümüzde artık yaşanılan, şahit olunan, her olayı iyiye yoran kişiler için kullanılan bir tanım olmuştur. Hatta iyimserlik sözcüğünün eş anlamı bile denilebilir. Pollyanna çok küçük yaşta anne ve babasını kaybeder. Daha sonra teyzesiyle yaşamak için doğduğu kasabadan ayrılır. Teyzesi hali vakti yerinde ama hiç evlenmemiş, 40'larında bir kadındır. Yaşadığı hayat ve bakış açısı onu giderek içinde yaşadığı dünyayı daha karanlık ve pesimist görmesine neden olmuştur. Pollyanna'yı da öyle görür ve evin en küçük bakımsız odasını tahsis eder ona. Fakat Pollyanna hakkında bilmediği bir gerçek vardır. O, olumsuzluğu ve karamsar durumları adına mutluluk oyunu dediği bir oyuna dönüştürmüştür. Yaşadığı her kötü tecrübeye, her olumsuz duruma hep iyimser bir bakış açısıyla yaklaşır. Sanırım şu cümleyi kurabilirim. Her şey zıttına ihtiyaç duyar. Zira Pollyanna kasabada sürekli şikayet eden, homurdanan ve eli sıkı cimrilerle de karşılaşacaktır. Pollyanna'nın hikayesi zorluklar karşısında yılmamayı, küçük şeylerden mutluluk duymayı ve gerçekten mutlu olmak isteyen bir insanın şayet tercihi bu yönde ise mutlaka mutluluğu bulacağını anlatan harika bir kitaptır. Mutluluk hayatın normal seyri içinde bir akışta olma halidir. Yani bir nevi şimdiki zaman dahilinde yaşamak. Hani hep denir ya, yola değil yolculuğa, olguya değil sürece odaklanın diye. İşte mutlu olma hali de bu zamanları kapsayan bir akış coşkusudur. Gelelim ikinci temel duygumuz olan üzüntüye. Hüznün insanda yarattığı duygu üzüntüdür. Kavuşulamayan sevgili, ulaşılamayan menzil, başarılı olunamayan iş, yitirilen bir eş, yakalanılan süreyen bir hastalık, vaktinden önce ölen bir aile ferdi. Üzüntü için insanın akıştan kopması da diyebiliriz. Bir nevi sıralı giden örüntünün olmaması gereken bir şekilde bozulması. Bugün dünyada 8,5 milyar insan yaşamakta ve her insan bu duyguyu hayatında pek çok kez deneyimlemektedir. Aslında mutlu olmak için daha fazla nedenimiz olmasına karşın nedense üzüntüyü daha fazla yaşıyormuşuz gibi hissederiz. Sanırım bunun en başat sebebi her insanın üzüntü yaşadığı zamanı daha yavaş geçirmesidir. Mutluluk tıpkı kanda bulunan serotonin hormonu gibi çabucak çoğalır ve aynı hızda da azalır.
Fakat hüznün yarattığı üzüntü duygusu kandaki kortizol gibidir. Yavaş yavaş artar ve uzun süre orada kalır. Bu da zihnimizde yaşanılan anın donarak daha yavaş yaşandığı izlenimini doğurur. Bana soracak olursanız insanların hemen hemen hepsine bana bugüne kadar yaşadığınız mutlu anlarınızı, mutlu anılarınızı anlatır mısınız diye sorsanız muhtemelen birkaç saat içinde neredeyse hepsini anlatabilirler. Fakat iş hüzünlü, üzüntülü anları paylaşmaya geldiğinde bırakın saatleri, günler, haftalar alabilir. İşte bunun sebebi hem yaşanılan duygunun daha yavaş bir zaman algısı oluşturması hem de bu yavaşlık sayesinde anısal bellekte daha yoğun ve daha çok yer kaplamasıdır. Üzüntü deyince ben de anlat bitiremeyecek gibiyim. İyisi mi bu duyguyu anlatan kitaplardan örneklere geçeyim de sizleri de daha fazla bu duyguya hapsetmeyeyim. Dediğim gibi hissedilen duygu üzüntü olduğunda maalesef bunu mutluluk gibi değerlendirmek imkansız. Zira duyulan hüznün ve dahi yaşanılan üzüntü kaynağının fazlalığı bunun en somut örneğidir. Bu sebeple önereceğim kitaplara karşılığı olan üzüntü duygusu ile okumaya dikkat etmenizi öneririm. Vuslatı olmayan aşklar, ulaşılamayan hedefler ve sonunda yaşanan hayal kırıklığına bağlı üzüntüler için Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Son Arzu, Sevda Peşinde, İffet, Stefan Zweig'ın Geçmişe Yolculuk, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Dostoyevski'nin İnsancıkları, Beyaz Geceleri, Reşat Nuri Güntekin'in Damga, Eski Hastalık, Şemsettin Sami'nin Talat ve Fitnatı, Johann Wolfgang von Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i, Emile Zola'nın Teres Rakin'i, Gustav Flaubert'in Madame Bovary'si ve özellikle kavuşulamayan aşkların en önemli çıkış noktası ve çoğu bu tarz kurgunun kaynağı sayılan Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unu okuyabilirsiniz. Zamansız yitirilen kayıplar ve geriye bıraktığı boşluk için Stefan Zweig'ın bir çöküşün hikayesi, Kazuo Ishiguro'nun Beni Asla Bırakması, Anne Frank'in Günlüğü, Jerzy Kosinski'nin Boyalı Kuşu, Agatha Christoph'un Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalanı, Emil Ajar'ın Onca Yoksulluk Varken'i. Süreyen hastalıklar ve yaşanan zorluklar yüzünden oluşan üzüntüler için ise Jean-Dominique Baube'nin vücudunda sadece sol göz kapağını hareket ettirerek yazdığı Kelebek ve Dalgıcı, Christy Brown'un serebral palsili kahramanı Sol Ayağımı, Judy Picoult'un Cam Çocuk kitabını ve Sharon Drape'nin İçimdeki Melodisini okuyabilirsiniz. Yaşaması gereken hüznü çocukken dondurmuş yetişkinlerin travmatize üzüntüleri için Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamını, Oğuz Atay'ın Tutunamayanları ve Tehlikeli Oyunlarını, Albert Camus'un Yabancısı, Kafka'nın Dönüşümünü, Wolfgang Borchet'in Kapıların Dışında isimli tiyatro oyununu okuyabilirsiniz. Duygunun ismi üzüntü olduğunda okunacak kitap sayısının da ne kadar arttığının farkındasınızdır umarım. Bu artışın sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü her üzüntü biçimi kaynağına göre farklı duygusal katmanlar oluşturur ve her katman da ayrı bir hikayenin konusunu. Of, hüzün, üzüntü, matem, yas, ayrılık derken içim daraldı. Üzerimizden şu ağır melankolik havayı biraz olsun atmaya ne dersiniz? O halde sizleri üçüncü duygumuz olan korku ile tanıştırmanın zamanı geldi. Bu mu yani? Aman ne kadar farklı bir duyguya giriyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Ama şöyle düşünün, en azından biraz daha fazla adrenalin, birazdan daha fazla heyecan içeren bir duygu korku. Ve şunu da bilmekte fayda görüyorum. Korkunun korkusu asıl korku kaynağından çok daha korkunçtur. Hepimiz bir şeylerden korkarız. Zira korku iki temel içgüdünün zamanla yaygınlaşıp yine özellikle kültür, inanç, çevresel koşullar ve bireysel deneyimlerle katlanarak çoğalabilir. Nedir bu iki temel korku? Yüksek ses ve yüksekten düşme korkusu. Bunların dışında hissedilen korkuların neredeyse hepsi sonradan öğrenilen hisler aracılığıyla pekişir. Korku faktörü görünür bir kişi, obje veya totem olabileceği gibi görünmez bir gücün yarattığı etkilerle de sürdürebilir varlığını. Korku sinemasının en çok kullanıldığı klişe korku sekanslarına dikkat ederseniz, asıl korkunun korkulan şeyi görmek değil de onu görme korkusunun daha yoğun hissedildiği sahneler olduğunu anlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu duyguyu sağlıklı ve sağlıksız korku diye ikiye ayırabiliriz.
Korkunun sağlıklı olan kısmı bizlerin hem tehlikelerin farkında olmamız gerektiğini hatırlatır hem de bu tehlike karşısında kaçmak ya da savaşmak için biyolojik olarak gerekli adrenalinin vücudumuzda salgılanmasını sağlar. Yani anlayacağınız sağlıklı korku duygusu hem insani hem de yararlı bir duygudur. Fakat sağlıksız korku dediğimizde işin rengi biraz değişir. Zira bu tip korkular çoğunlukla var olmayan ya da hiç var olmayacak bir şeyi sürekli beklemek anlamına da gelir. Tıpkı Confucius'un kara kedi örneğinde olduğu gibi. Hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele de odada siyah bir kedi yoksa. Gelelim korku duygusunu okuyarak deneyimleyebileceğimiz kitap önerilerine. Özellikle distopya temalı kitapların birçoğu bu duygunun sağaltımına ya da daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olabilir kanaatindeyim. Zira demin de dediğim gibi korkunun doğrudan deneyimlenmesi o kadar da korkunç değildir. İnsanın öncelikli olarak tedirgin edilmesi ve içten içe acaba şimdi mi, acaba şu mu, acaba bu mu diyerek şüphe içinde olması ve her an gerçekleşebilecek bir ürkekliğe sahip olması gerekir. Distopya türünde ise bu tedirginlik sürekli diken üstünde tutulur. Nereden, ne zaman, ne geleceğini bilememe hali biz insanları en çok korkutan durumdur. George Orwell, Yevgeny Zamyatin, Ray Bradbury, Margaret Atwood gibi yazarların yazdığı 1984, Biz, Fahrenheit 451, Damızlık Kızın Öyküsü kitaplarını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda saf korku edebiyatı için Stephen King'in kitaplarının bir kısmı ve Philip K. Dick'in bazı kitapları da okunabilir. King'den O ve Hayvan Mezarlığı gibi ya da Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi veya Yüksek Şato'daki Adam gibi. Yine klasikleşmiş eserlerden olan Dracula veya Dr. Jekyll ve Bay Hyde romanlarına da bir göz atabilirsiniz. Şahsen ben modern korku edebiyatını fazla takip etmediğim için bu kısımda siz değerli dinleyicilerin yorumlarına ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Bölümün altına yapacağınız korku edebiyatı önerilerinizi de sabırsızlıkla bekliyorum. Birinci kısım sona erdi. Bölüme devam etmek için lütfen Duygulara Göre Okuma Rehberi ve çok daha fazlası bölümünün ikinci kısmına geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.